Öncelikle cümleye veya videoya nasıl başlayacağımı gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Perşembe gününün, ayın 12'sinin Perşembe gününün sabah çok erken saatlerinde ben dışarıdaydım. Sabah bile diyemezsiniz, gece saat 3-4 civarlarıydı. Neden dışarıdasın diye soracak olanlara, uzun zamandır evdeydim ve bunaldım. Bazı sebeplerim vardı. Ve çıkmak istedim. Sahil kenarına gitmek istedim. O ne bileyim, yemek falan yedim orada tek başıma o gecenin o vaktinde. Birçoğunuz zannedersem hız yaptığım için kaza yaptığımı düşünüyor. Yani birçoğunuz belki de kaza yaptığımı bile bilmiyor. Ancak sosyal medyada birçok kişiye yayılmış zaten. O yüzden bunun tam olarak bir açıklamasını yapma gereği duydum. Ne oldu, nasıl oldu? Ve hayatımda ilk kez bu kadar ciddi bir kaza yapıyorum. Hani gerçekten ciddi bir kaza bu. Yolda gidiyordum, ne müzik açıktı ne elimde telefon vardı. Hiçbir şey yoktu. Sarıyer'den Maslak tarafına doğru geçiyordum, yani Sarıyer'den Tem'e çıkacaktım. Sahilden yukarıya Tem'e çıkıp evime gidecektim. Maslak'a doğru girerken oradaki otobanı, yani otoban değil, çevre yolunu bilenler bilir. Çevre yolu bile denmez oraya, hani 2-3 şeritli gidiş, 2-3 şeritli de geliş, geniş bir yol. Çok fazla yağmur yağıyordu. Zaten İstanbul'un her yeri kardı, ancak o gece inanılmaz derecede yağmur yağıyordu. Hani aralıksız yağıyordu. Ve ben dalmıştım. Hani dediğim gibi ne müzik çalıyordu, ne telefonla uğraşıyordum. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. İki elim direksiyonda, sol şeritte gidiyordum. En büyük hatam buydu. Sol şeritte gidiyordum ve bilenler bilir, sürenler bilir. Sol şeritte aşırı yağmurlu havalarda sürekli su birikintileri olur. Yol boyunca, zaten çıktığımdan beri yol boyunca bir dünya su birikintisine girip çıktım. Ancak yaptığım sanırım en büyük iki hatadan bir tanesi bu. Ben ne yola odaklandım ne de gaz pedalına ne kadar bastığıma odaklandım. Tamamıyla dalmışlık, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu. Maksimum öyle deli gibi bir hıza ulaşmadım, ancak gitmem gerekenden, o havada gitmem gerekenden daha hızlı gittiğimi biliyorum. Büyük bir su birikintisi vardı yolda ve ben bunu fark etmedim. Fark etmediğim için de arabayla bir anda oraya girince kontrolü kaybettim. İlk önce sola ya da sağa kaydım, hatırlamıyorum ama hani bayağı yanlayarak kaydım, onu biliyorum. Hani arabanın yan gidişini hissettim. Toparlayamayıp kaldırıma doğru gidişimi hatırlıyorum ve ona çarparak ya kaldırmaya, bir direğe, bir şeye çarptım ve havaya fırladı araba, bildiğimiz kalktı. O şekilde de sürüklendi. Ben takla attığımı zannettim, ancak zaten o kısmı hatırlamıyorum. En son o sert çarpış anını hatırlıyorum ve sonrası yok zaten. Gözlerimi açtığımda araba yan, bip 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 sesler ötüyor. Airbag'ler, yani hava yastıkları açılmadı bu arada, soranlar için söyleyeyim. Hava yastıkları açılmadı. Neyse ki sabahın gerçekten çok erken saatleri olduğu için ne kaldırımda bir hayvan veya bir insan ne de başka trafikte adam akıllı araba vardı. Hiçbirisi yoktu. Arkamdan gelen birkaç araba hemen durdular, sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular. Ben arabadan inmeye çalışıyordum. Bu arada arabanın da fotoğrafını göstereyim. Gördüğünüz üzere araba bu haldeydi arkadaşlar. Ben burada şuradan kapıyı açarak indim. Hani alttaki cam patladı, üstteki cam çatladı, arka camlar patladı. Ve arabanın şu tarafını birazdan göstereceğim. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Şu fotoğraftan zannedersem ne kadar yağmur yağdığını az çok anlayabilirsiniz. Aralıksız yağıyordu. Yolun kenarındaki karlar yolda yoktu. Yolda buzlanma yoktu. Tamamıyla oluşan gölet yüzünden oldu bu. Sağ olsun İETT şoförleri, yoldan geçen taksiciler, insanlar, bütün herkes yardıma koştu. Polis çağırdılar, ambulans çağırdılar vesaire. Ambulans gelmedi. Neden gelmediğini bile bilmiyorum. Polis geldi, trafik polisi geldi. Trafik polisi böyle alkol testi vesaire vesaire yaptı. Tabii ki de sıfır. Hani hiç yok öyle bir şey. Nasıl olduğunu sordu, anlattım, ehliyetime baktılar, kontrollerini yaptılar ve oradaki trafikteki bana yardım eden abiler sağ olsunlar beni hastaneye götürdüler. Hastaneye gittim, bütün kontrollerimi yaptırdım. Tahliller, röntgenler, MR'lar vesaire, hiçbir şeyim çıkmadı neyse ki. Beni hastaneye bırakan ve saatlerce benimle orada bekleyen abilere gerçekten çok teşekkür ederim. Beklemeleri için hiçbir sebebi yoktu. Ancak beklediler ve gerçekten insanlık bitmemiş diyebiliyorsun böyle durumlarda. Bu sabah uyuyamadım tabii, eve geldiğim zaman sabah saat 8 öyle bir şeydi, 7-8 gibi bir şeydi. Ertesi gün arabayla ilgilenmemiz gerektiği için bir abiyle, bu arada araba dediğim gibi kiralıkla, ilgilenmem gerekiyordu bu yüzden. Gördüğünüz üzere bu aşağı yukarı nasıl olduğunu anlatıyor. Hani muhtemelen araba yanlayarak buraya çarpıyor sol tekerleğiyle.
Buralarda bir yerde bir tabela vardı. Tabelayı ben gece gördüğümü hatırlıyorum. Tabela uçmuştu çünkü. Sürtünmüş ya da takla atmışım bilmiyorum. Şuralardan sürtünme şeylerini görebiliyorsunuz. Bunlara çarpmışım. Hani ben bunların hiçbirisini hatırlamıyorum. Gerçekten şu ilk kaldırıma çarpışımdaki o yediğim sarsıntıdan sonrasını hatırlamıyorum. Buralara çarpmışım, buraları hep yıkmışım vesaire, gördüğünüz üzere hepsi yıkılmış. Arabanın tamponları hala orada duruyordu. Bu da arabanın son hali zaten. Sol taraf, şoför koltuğunun olduğu taraf komple göçtü. Tavanda ve öbür tarafta, sağ tarafta pek bir şey yok. Bagajda da pek bir şey yok ama hani sol taraf ve motor, sol tekerlek özellikle ağır hasarlı. Gerçekten ağır hasarlı. Burada da camda bir çatlak oluşmuş. Biz bunu arabayı tamirciye çektirdiğimiz zaman gördük. Yani ben hatırlamıyorum. Tamirci dedi ki kim kafasını vurdu cama. Arabadan indiğimde burnum bile kanamıyordu. Bırakın burnumun kanamasını, elim, kolum, suratım vesaire, gerçekten hiçbir yerimde bir çizik bile yoktu. Ve Allah bunun için gerçekten binlerce kez şükrediyorum. Hani gerçekten Allah'ın sevdiği kuluymuşsun derler ya, onu yaşıyorum. Gerçekten onu yaşıyorum. Bu arabanın motoru vesaire ne durumda olduğu. Gerçekten beterin beteri vardır. En betellerinden birini yaşamadım ama Allah'a şükürler olsun yanımda birisi yoktu. Birisini ezmedim. Bir hayvana, bir insana, başka bir arabaya vesaire çarpmadım. Kimsenin canına kastetmedim. Canımdan da olmadım. Gerçekten çizik bile almadan, hani yanımdaki cam patladı çünkü. Yanımdaki cam yoktu ben arabadan inerken. Arka cam yoktu. Telefonumu aramaya çalışıyordum arabadan inmeye çalışırken. Nasıl ineceğimi düşünüyordum. Ön cama tekme mi atsam dedim. Sonra üstteki kapıyı açabilir miyim diye düşündüm. Ve manyak mıyım neyim? Üzerimde yani hasar olarak ne var bilmediğim halde şu üstteki kapıyı açıp arabanın üstüne basıp buradan buraya atlıyorum. Hani bir omurilik hasarı olsa, bacağım, omuzum bir şey olsa şuradan şuraya atlayarak yerdeki sarsıntımla çok ağır şeyler yaşardım. Ve ben bunu düşünmedim bu sırada. Yaptığım en büyük ikinci hatadan bahsedeyim videoyu kapatmadan önce. Araba o su birikintisine girip ilk kendini sağa doğru fırlatışında ben hiçbir şey yapmayıp sadece direksiyonu kontrol etseydim toparlardım. Hani ben sadece direksiyonu kontrol etmeliydim. Tek yapmam gereken şey buydu. Eğer bir gün siz de Allah korusun yaşarsanız bilin diye söylüyorum. Panik yapmayın diye söylüyorum. Çünkü ben ilk kez bunu yaşadığım için panik yaptım. Sakın ama sakın arkadaşlar frene basmayın. Sakın frene basmayın. Hani ben araba sağa atınca panik yaptım, yavaşlamak istedim ve frene basmamla birlikte araba zaten buz pateninde gibi kaydı ve bu en büyük şeydi zaten. Hani durmadı. Aşırı hız yapmadım. Hani onu biliyorum. Ne kadar hızla gittiğimi biliyorum. Cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten cana geleceğine mala gelsin. Bende hiçbir şey yok. Vücudumda temel bir ağrı var sadece. Temel bir yorgunluk var. Paylaşmak istedim. Birkaç günlüğüne video gelmezse kusuruma bakmayın çünkü gerçekten evde oturup dinlenmiyorum. Hani şu yapmam gereken arabanın işleri olsun, öbür işler olsun, bunları yapmak zorundayım. Hani arabayla ilgilenmek zorundayım. Arabanın kaskosu da var, sigortası da var merak edenler için. Ancak durum birazcık daha karışık bundan. Ciddi bir şekilde ölümden döndüğüm ilk kazam zannedersem. Hani ciddi yaralanmadan döndüğüm kazam oldu bisiklet üzerindeyken. Ama ciddi bir şekilde ölümden döndüğüm ilk kazam. Ve bu benim arabaya olan yaklaşımımı bayağı bir değiştirdi. İnsan yaşamadan bilmiyor, öğrenmiyor ya. Hani bizim yapımızda var çünkü. Gerçekten yaşamadan bilmiyoruz. Düşmeden öğrenmiyoruz. Düşmeden kalkmadan öğrenemiyoruz hiçbir şeyi. Bazı şeyleri öğrendim. Hani dua ediyorum Allah'a. İyi ki de yanımda kimse yoktu. İyi ki de yolda kimse yoktu. İyi ki de sadece kendimin değil başkasının canına kastetmediğim için ve bana hiçbir şey olmadığı için şükür ediyorum. Gerçekten şükür ediyorum. Psikopat psycho bir kullanışım yok zaten. Hani gerçekten yok. İnanın bana yok. Evet bazen hız yapmak istiyorum ve yapıyorum. Ama yerine göre, gerçekten yerine göre, yoluna göre yapıyorum. Yerli yersiz böyle saçma sapan makaslara girmiyorum. Öyle bir insan değilim, öyle bir şoför değilim. Bilin bunu. Sadece dediğim gibi dağınıklığım ve kendi hatam üzerine kurulmuş bir kaza bu. Umarım aynısını veya daha beterlerini ne ben ne de siz yaşarsınız ne de yakınlarınız yaşar. Şoför olanlara ve şoför olacaklara sesleniyorum. Araba sürerken başka bir şeyle ilgilenmeyin. Hani ben başka bir şeyle ilgilenmiyordum. Fiziksel olarak ilgilenmiyordum. Kafam başka bir yerdeydi çünkü. Sadece yolunuza odaklanın ve kimsenin, kendinizde olmak üzere kimsenin canına kastetmeyin. Ve buna değmiyor. Gerçekten buna değmiyor. Bunu bilin. Emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri gerçekten hayatı kurtarıyor. Gerçekten hayat kurtarıyor. Emniyet kemerim olmasaydı muhtemelen o sırada arabadan fırlar giderdim. Gerçekten. Emniyet kemerinin hayat kurtardığının birebir canlı örneğiyim şu an. Hani eğer o kemeri takmamış olsaydım şu an bu videoyu çekmiyor olurdum. Bu garip bir his. Gerçekten bu garip bir his. Her neyse çok uzattım. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.